Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle çay saatlerine yakışır, kıyır kıyır ağza dağılan pastane kurabiyesi tadında bir un kurabiyesi yapacağım. Aslında ben bu tarifi yıllar önce bir kanalımda paylaşmıştım. Birçok olumlu dönüş olmuştu ama olumlu dönüşlerin yanında da vermiş olduğunuz malzeme listesi eksik ya da elime aldığım gibi dağılıyor, yani istemiş olduğumuz sonuca ulaşamadık gibi yorumlar da vardı. Bu nedenle aynı tarifi, aynı malzemelerle yeniden güncelleyerek paylaşmak istedim. İlk olarak malzeme listesini vermek istiyorum. Elimde 125 gram tereyağı var. Daha önce yayınladığımda margarin kullanmıştım. Hiç fark etmez. Hangisi varsa elinizin altında onu kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı pudra şekeri. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 6 yemek kaşığı nişasta. 1 tane yumurtamız, 1 paket vanilya ve 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı da unumuz olacak. Şimdi margarinimiz bizim oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. Üzerine sıvı yağ döküyorum. Şöyle biraz eziyorum margarini yağla beraber. Böyle biraz vıcık vıcık oluyor. Hemen üzerine de yumurta ilave ediyorum. Tekrar bir yandan da yoğurmaya devam ediyorum. Pudra şekerimiz, pudra şekerinin üzerine vanilya şekerini de ekliyorum. Evet, üzerine nişastayı bırakıyorum. Bu ekleyeceğim nişasta kurabiyemizin böyle kıyır kıyır ağızda dağılan bir kıvamda, yapıda olmasını sağlıyor. İlk etapta elimdeki su bardağı un var. Daha önce yaptığım zaman ben artı 2 yemek kaşığı ilave etmiştim. İster istemez değişebiliyor kıvam yoğunluğundan dolayı. Bu nedenle ben ilk etapta 2 su bardağı un dökeceğim. Yoğuracağım. Eğer gerekirse un ilavesinde bulunacağım. Bir de kabartma tozu kesinlikle eklemeyeceğim. Kabartma tozu eklediğiniz zaman daha çok kabarıyor. Sonra kurabiye biraz daha yayılıyor ve un kurabiyesinden ziyade görünüm olarak böyle cici bebe şeklini alıyor. Ama kabartma tozu eklemediğiniz zaman da içerisindeki yumurtadan dolayı zaten bir miktar kabarıyor ve istemiş olduğumuz aslında kurabiye görüntüsünü elde etmiş oluyoruz. Evet, bakın şimdi 2 su bardağı un kullanmıştım. Yetersiz geldi. Oldukça cıvık. Bu yüzden üzerine ben un ilavesinde bulunacağım. Şöyle 1 ve 2 kaşık. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bazen bu yoğurmuş olduğumuz elle yoğurduğumuzda bakıyoruz ki halen ele yapıştığı için un ekleme ihtiyacı hissedebiliyoruz. Bu sefer de hamur kendi özelliğini yitirmiş ve oldukça böyle koyu kıvamda bir hamur olmuş oluyor. Bu nedenle size önerim, bu elinize yapışsa bile şöyle bakın, temiz elinizle bir dokunun. Eğer bu elinize yapışmıyorsa ve hamur şekil alıyorsa kullanmış olduğumuz un ölçüsü yeterli demektir. Bu nedenle muhakkak bu şekilde bir deneyin ki hamurun kıvamını, yapısını bozmayalım. Bir de hani hemen unu döktüm, şöyle bir yoğurdum, ondan sonra tamamdır deyip de geçmemek gerekiyor. Bakın, yoğurmaya devam ettikçe zaten elimizden hamur kendi kendine düşecektir. Evet, bu un ölçüsü yeterli arkadaşlar. 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Yani önceden yapmış olduğum gibi. Hemen bakın, şöyle bir parça alıyorum. Bakın, şeklini muhafaza ediyor. Evet. Hamuru toparlayıp üzerini streç filmle örteceğim ve yarım saat kadar buzdolabında dinlenmesi için bekleteceğim. Böylece hamur biraz daha toparlanmış olacak. Eğer vaktiniz yoksa bir 5 dakika da olsa size tavsiyem, özellikle kurabiye hamurlarında muhakkak dinlendirmeniz. Daha güzel sonuç almış oluyorsunuz. Hamur kendini toparladığı için şekil alması da daha kolay oluyor.
streç filmi direkt böyle hamurun üzerine kapatacak şekilde yerleştiriyorum. Böylece hiç hava almamış olacak. Evet. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, kurabiye hamurumuz dinlendi. Hemen üzerindeki streç filmi alıyorum. Hamur dinlendiği için gördüğünüz gibi iyice toparlandı, daha sertleşti. Evet, şöyle hemen masamın üzerine alıyorum. Daha rahat çalışacağım böylece. Şöyle bir hamuru sıkılaştırayım. Dikkat ederseniz hamuru götürüp getirirken de kırılıyor. İşte ağızda da bu şekilde arkadaşlar dağılacak. Şimdi hamurumdan bir parça kopardım. Şekil vermeye geçmeden önce muhakkak avucunuzun arasında şu şekilde hamurunuzu sıkılaştırın. Eğer sıkılaştırmazsanız istemiş olduğunuz şekli veremezsiniz. Hamur daha çabuk dağılır. Evet, bakın şöyle ince bir şekilde getirdim hamuru. Şekil verirken hiç zorlanmadık. Neden? Birincisi hamuru güzel yoğurduk. Un miktarı yeterliydi. İkincisi yarım saat buzdolabında dinlendirdim. Ve şekil vermeye başlamadan önce de üçüncü olarak avucumun arasında hamuru sıkılaştırdım. Bu nedenle götürüp getirmemle görmüş olduğunuz gibi bu şekli almış oldu. Şimdi şöyle hafifçe, çok fazla bastırmadan üzerini biraz düzleştiriyorum. Şimdi bu aşamada bir tane çatala ihtiyacım var. Öncelikle şu hani şekilsiz olan kısımlarını bıçakla kesiyorum. Şimdi bakın çatalla bu şekilde üzerinden gidiyorum. Şimdi isterseniz 3 parmak kalınlığında kesebilirsiniz. İsterseniz 2 parmak kalınlığında, ama 3 parmak kalınlığı daha ideal arkadaşlar. Biraz küçük oldu. Bu nedenle onu buraya alıyorum. Şu şekilde. Bu şekli vermek istemezseniz normal cevizden biraz daha küçük olacak şekilde hamur parçası koparıp yuvarlayarak şöyle biraz üzerini bastırarak tepsiye yerleştirebilirsiniz. Tepsime yağlı kağıdı serdim ve hamurları dikkatli bir şekilde tepsime yerleştiriyorum. Şekillerinin bozulmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar, un kurabiyelerim hazır. Artık fırına vereceğim. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında üzerleri böyle hafif kremlisi olana kadar pişireceğim. Kesinlikle kızartmayın. Beyaz kalması gerekiyor üzerinin de tabanının da. İlk aldığınızda kurabiye elinize dağılabilir. Bu nedenle kesinlikle sıcakken elinize almayın. Bırakın soğusun. Soğuduktan sonra tepsiden alın. Evet, artık fırına veriyorum. Evet, yaklaşık 15 dakika kadar fırında kaldı, ama fırından fırına pişme süresi değişebilir. Bu nedenle sizler muhakkak kontrollü bir şekilde pişirin. Üzerine pudra şekeri serpiştireceğim, ama öncelikle tamamen soğumasını bekleyeceğim. Evet, sıra geldi servis kısmına. Şöyle kenara alıyorum kurabiyeleri. Şöyle yanında bol köpüklü bir Türk kahvesi. Sanırım olmazsa olmazımız. Çok yakışıyor kahvenin yanına. Servisten önce üzerine muhakkak pudra şekeri serpin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ister kahvenin ister çayın yanına hazırlamış olduğumuz un kurabiyelerimiz hazır. Böyle ağızda dağılan tam pastane kurabiyesi tadında. Bakın, elime soğuduktan sonra da aldım. Hatta ilk sıcakken de aldım. Gördüğünüz gibi hiç dağılmadı. Bunu neden belirtiyorum? Hani ilk başta dediğim gibi bazı yorumlarda
yaptım, denedim ama istemiş olduğum sonucu almadı, elime aldığım gibi kırıldı, dağıldı diyenler de oldu. Ya da tam tersi çok güzel oldu, tam hani aramış olduğumuz tarif bu, gerçekten pastane kurabiyesi tadında gibi yorumlar da oldu. Ben hani göstermek istedim. Aradan hani yıllar geçmişti. Ben gerçekten nereden baksanız bir 3-4 senedir bu tarifi yapmıyordum. Daha doğrusu un kurabiyesi yapmıyordum. Ama gelen yorumlarla yeniden yapmak gerektiğini düşündüğüm için bu paylaşımı tekrardan yapmaya karar verdim. Kurabiye şu an aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tarifte hiçbir oynama yapmadım. Kullanmış olduğum malzemeler de aynı, miktarı da aynı. Evet, şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun. Ve videomun sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Evet arkadaşlar, işte ağızda da kurabiyemiz bu şekilde dağılıyor. Tabii ki bunu atmayacağız. Şimdi hemen mideye girecek. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.